Nisan 2026 genel gökyüzü etkileri ve burç yorumları için arama yaparken karşına çıkan o sıradan videolardan bir tanesinde değilsin. Bugün sana çok sert ve çok net bir soru soruyorum. Hayatında son 7 yıldır hiç değişmeyen ne olursa olsun asla yıkılmaz dediğin o temel direkler var ya, işte onlar bu ay aniden bir olup bambaşka bir şekilde yeniden inşa edilmeye hazır mı? Çünkü gökyüzünde gecikmeler bitti. Ertelenen kararlar, belki bir gün yaparım masalları tamamen bitti. Bu videoda 84 yıl sonra ilk kez yaşanacak olan o büyük Uranüs ikizler devrimine ve Nisan ayının tam ortasında hepimizi vuracak olan kader sıfırlanmasını konuşacağız. Ama burçlarınıza geçmeden önce sizi uyarmak zorundayım. Nisan ayında hayatımızı sarsacak 3 kırmızı alarm günü ve kaderimizi baştan yazacak 2 altın fırsat tarihi videonun en sonunda. Telefonunuzu ekran görüntüsü almanız için bu günlerin tam takvimini ve o günlerde ne yapmanız gerektiğiyle ilgili tek tek bilgiler vereceğim. O takvimi almadan bu videodan sakın çıkmayın. Hazırsanız devrimin ayak sesleriyle başlıyoruz. Nisan ayına damgasını vuran şey o alışık olduğumuz tatlı yeni aylar veya geçici retrolar değil. Gündem çok ağır ve çok gerçek. Ayın başında 1 Nisan'daki terazi dolunayı ile gökyüzü bize şunu söylüyor. Bugüne kadar sırf idare etmek için miş gibi yaptığın her ilişki, uyum uğruna yuttuğun her haksızlık şimdi masaya yatıyor. Yüzleşmekten kaçtığın o büyük gerçekler önünüze düşecek. Ardından 17 Nisan'da Koç burcunda devasa bir gezegen yığılması var. Yani bir stelyum. Muazzam bir yeni ay yaşayacağız. Evren artık sana düşün, taşın demiyor. Karar ver ve adımını at diye adeta bağırıyor. Üstelik Satürn ve Neptün Koç burcundaki o tarihi kavuşumu kendimize anlattığımız tüm yalanları, sahte umutları ve o tatlı illüzyonları acımasızca söküp atıyor. Ama asıl büyük patlama 25 Nisan'da. İsyanın, dehanın ve teknolojinin gezegeni Uranüs tam 84 yıllık bir aradan sonra İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Arkadaşlar, tarihe dönüp baktığınızda Uranüs en son 1941'lerde buradayken dünyada teknoloji, sınırlar ve iletişim yöntemleri kökünden değişmişti. Şimdi ise 2033 yılına kadar bizim zihinlerimizi, bilgiyi işleme şeklimizi, cebimizdeki teknolojiyi ve kurduğumuz iletişim ağlarını paramparça edip baştan yazacak. Soru şu: bu 7 yıllık devrim dalgasında sörf mü yapacaksın yoksa değişime direnip o dalganın altında mı kalacaksın? Gelin şimdi hiç hız kesmeden Koç'tan Balık burcuna kadar bu devrimin en büyük fırsatlarını ve en sinsi tuzaklarına gelin birlikte bakalım. Koç burcuyla başlıyoruz. Sevgili Koç burcu, spot ışıkları tamamen üzerinde. Hayatındaki tüm gecikmeler artık sona eriyor. En büyük fırsatın nerede? Kariyerinde ve kişisel kimliğinde. Bir gün yaparım dediğin o liderlik rolünü, en büyük projeyi artık şimdi başlatmak için evrenden inanılmaz bir kasırga desteği alıyorsun. Ama dikkat et, o yelkenleri o kasırgada yırtmaman lazım. Peki buradaki en sinsi tuzak nerede? 19 ve 20 Nisan tarihlerinde Mars ve Satürn kavuşurken gereksiz kışkırtmalara kapılıp o yakıcı öfke patlamalarıyla köprüleri atmamaktan geçiyor. Ama öyle görünüyor ki o köprüleri atacak gibi gözüküyorsun. Peki ne yapmalısın? Şüpheyi tamamen bir kenara bırak. Stratejik ve soğukkanlı bir cesaretle öne çıkan ama iletişimde asla kimseyi kırıp dökmeyen bir iletişim tarzı yakalaman lazım. Evet, geldik Boğa burcuna. Boğa ve yükselen boğalar, ekran başına. 7 yıldır hayatınızı alt üst eden o kimlik sarsıntıları nihayet bitiyor. Uranüs burcunuzdan çıkıyor ve rahat bir nefes alıyorsunuz. Çünkü o 7 yıldır o Boğa burcunu o Uranüs iyi salladı. En büyük fırsatın nerede? Para, para, para. Finansal konularda yeni dijital ve alışılmışın dışında teknolojiyi de içine alan yepyeni gelir kapılarına aralama şansın muazzam. Peki ya sinsi tuzak bunun neresinde diyeceksin? Dünya ve şartlar bu kadar değişirken
Eski inatçı huyunla geleneksel iş modellerine veya eski yatırımlarına saplanıp kalmaman lazım. Peki ne yapmalıyız? İşte tam bu noktada gizli kalmış yeteneklerini vitrine çıkarman gerekiyor. Taşıması ağır gelen o eski maddi güvenlik algılarını bırak ve yeni dünyada paranın nasıl kazandığını zihnine açacaksın. Evet, geldik İkizler Burcu'na. Trump'ın burcu da İkizler biliyorsunuz. Bazılarınız aman Allah korusun der gibi. Bu ayın, hatta önümüzdeki 7 yılın başrolüne sevgili İkizler Uranüs burcunuza yerleşiyor ve hayatınızın kelimenin tam anlamıyla içten dışa yeniden kablolanıyorsunuz. Zihinsel çalışmalarınız, aktiviteleriniz, benlikleriniz çok ciddi anlamda değişecek. O bozuk kablolar sökülüp atılacak. Peki en büyük fırsatı nerede yakalayacaksın? Mutlak özgürlükte. Yani sınır tanımayan bir özgürlük anlayışı geliyor. Seni sınırlayan o eski versiyonunu çöpe atacaksın. Otantik, devrimci, bambaşka ve cesur bir ben yaratma fırsatın olmak üzere. Peki bu durumun sinsi tuzağı nerede hocam dersen, bu kadar çok yenilik ve Uranüs'ün o elektrikli enerjisi yüzünden zihinsel olarak fazlaca dağılmaman lazım. Ve bu durum sana sinirsel tükenmişlik yaşatabilir. Peki ne yapmak lazım? Her şeyi kontrol etmeye çalışmayacaksın. Dış görünüşünden kariyerine kadar esecek olan bu değişim rüzgarına direnmeyeceksin. Salacaksın. Ama nereye kadar? Rüzgarı arkana alacaksın ve esnemeyi öğreneceksin. Yoksa Allah muhafaza rüzgarı karşına alırsan Trump'ın düştüğü duruma düşebilirsin. Evet, geldik Yengeç burcuna. Yengeç burçları, bu ay kariyer eviniz alev alev yanıyor. İş dünyasında inanılmaz bir hızla ve hırsla yükseliyorsunuz. En büyük fırsatım nerede hocam dersen, sezgilerinde ve görünür olmakta. Ruhsal vizyoner yeteneklerini doğrudan iş hayatına yansıtarak muazzam bir başarı elde edebilirsin. Biliyorsun, güvenilir olmak ya da güvenilir gözükmek. Güvenilir gözükmek, güvenilir olmaktan bile daha önemli. Ve özellikle toplum önünde parlama zamanın diyebiliriz. Peki hocam, neye dikkat etmeliyim? Bu kadar büyük itici bir güç yanındayken sırf aman başıma bir iş gelmesin diyerek o duygusal konfor alanına çekilirsen, korkularının içine çekilirsen, İşte o zaman kendini pasifize edersin. İşte bu tuzağa yakalanmaman gerekiyor. Peki hocam ne yapacağız bu durumda dersen, bilinçaltındaki o ben yapamam, edemem, aman aman dediğin şeyler var ya, işte onları diyen o sabotajcı sesi susturman gerekiyor. O sabotajcı sese diyeceksin ki seni yaramaz seni diyeceksin. Evet. Kendini sahneye at ve mesleki gücüne tam anlamıyla sahip çık. Geldik Aslan Burcu'na. Evet Aslan Burcu, neredesin? Aslanlar, sizin ufuklarınız genişliyor. Koç stelyumu sizi uluslararası arenaya, eğitime ve çok daha büyük bir vizyona doğru itiyor. Bazılarınız üniversite okuma kararı alacak. Bazılarınız akademisyen olmak isteyecek. Bazılarınız yurt dışına çıkmak isteyecek. Genişledikçe genişleme geliyor sizlere. Ama bilginizde, ilminizde. Peki bu durumu nasıl fırsata çevirebiliriz dersen, işte orada gelecek vizyonunda ve yeni sosyal çevrende eski inatçılıkları yıkıp teknolojiye odaklı yeni projelere dahil olman gerekiyor. Yepyeni gruplarla, sosyal çevrelerle ağ kurmak senin büyük bir kozun olacak. Peki bu sinsi tuzak ya da işin olumsuz yönleri var mı dersen, tabii ki var. Senin gibi düşünmeyen insanlarla inatlaşıp haklılık krizlerine girmek, ego savaşları yapmak, ego savaşları yüzünden o altın fırsatları gurura, kibire takılıp kaçırabilirsin. Peki ne yapmak lazım hocam? Gururdan, kibirden uzak dursak yeter mi? Yetmez. İşte bu noktada alıştığın o dar arkadaş grubundan çıkacaksın. Zihnini evrensel bilgilerle sonuna kadar açacaksın ve bilgini, ilmini genişleteceksin. Eski dogmalarla, sorgulanamayan geleneklerle, bunlarla zaten bir vedalaşman lazım. Evet, başımızın tacı Başak burçları, gelin buraya. Yavaş yavaş gelin sevgili Başaklar. Kemerleri bağlayın. Sizin için tam profesyonel bir deprem yeniden yapılandırma ayarı var. Biliyorsunuz o depremler ne olur? Sarsar bizi. Bazı şeyleri kopartır. Kopararak çıkaramadığımız şeyler vardır hayatımızda. Bitiremediğiniz şeyler vardır. Ama
Bu ay sizi iyi sallayacak, silkeleyecek ve o silkeleme esnasında bazı yüklerden kurtulacaksınız. En büyük fırsatın nerede olacak biliyor musun? Tabii ki kariyerinde. Statikoyu yıkarak bambaşka, otantik ve teknoloji destekli yeni bir kariyer çizgisi yaratmaktan geçiyor. Bu işin yolu. Tek düze, rutin işlerden kurtuluyorsun. Artık değişiklik zamanı. Peki hocam bu işin hiç mi olumsuz tarafı yok? O başak zihnin hemen negatif tarafını sorgular. İşte orada yine bir tuzak var. Her zaman yaptığın gibi detaylarda boğulmaman gerekiyor ve eski mesleki konforun bozulacak diye panikleyip değişimi kontrol altında tutmaya çalışma. Su akar yolunu bulur. Bazen nerede sabah orada akşam demek yeni fırsatları açar. Peki bu detaylarda nasıl boğulmayacağız dersen işte o noktada hayatının merkezindeki o finansal pürüzleri cesaretle çözeceğini söyleyebilirim. Kariyerinin önünde çıkacak o radikal sektör değişimlerine direnç gösterme. Başarının tanımını kendin için yeniden yaz. Yeni işler ya da işinde yapacağın değişikliklerle çok güzel yeniliklere adım atabileceksin. Evet, geldik terazilere sevgili terazi burcu. Ayın hemen başında burcundaki dolunay seni ilişkilerde tam bir uyanışa zorluyor. En büyük fırsatın gerçek bir denge kurmakta. Artık uyum bozulmasın diye verdiğin tavizleri kaldırıp çöpe cüp diye atabilirsin. İlişkilerinde sınırlarını net çizmek ve zihinsel özgürlüğünü ilan etme zamanı. Peki neye dikkat etmeliyiz hocam? Yüzleşmekten ölümüne korktuğun için olayları yine halı altına süpürmek veya karşındaki o kavgacı enerjiyi yatıştırmak için kendini tüketmemelisin. Peki nasıl tüketmeyeceğiz? Ne yapabiliriz? Bu durumdan nasıl çıkabiliriz diyorsan bilmen gereken en önemli konu nezaketi zayıflık gibi kullanmaman gerekiyor. Sen nazik davrandıkça karşı taraf bunu senin zayıf bir göstergen gibi algılıyor. Bu noktada ihtiyaçlarını doğrudan, dürüst ve korkusuzca söylemen lazım. Sen sınır çektikçe hayatın ufukları senin için açılacak. Evet, Akrep Burcu kanalımızın en çok sevilen burcu. Ben sizi seviyorum, sizler de beni seviyorsunuz. En yüksek izleme rekorlarına imza atan tüm akreplere şimdiden teşekkür ediyorum. Evet sevgili Akrep Burcu, çalışma hayatın ve günlük tempon bu ay adeta savaş alanına dönüyor. İnanılmaz yoğun olacaksın. Ne demişler? Hareket olmadan bereket olmaz. Uzun zamandır aradığın o bereket var ya, çalıştık, çabaladık, bir türlü olmuyordu, etmiyordu derken işte bu ay bir takım şeyler değişiyor. Çok büyük dönüşümlerin temellerini atacaksın. Ama en büyük fırsatın nerede biliyor musun? Günlük yaşamında veya çalışma sisteminde bugün yapacağın ufacık bir değişiklik, teknolojik bir değişim, işin içine teknoloji katarak bazı işleri pratize etmek. Bilgisayar, internet, ne bileyim şimdiye kadar el süpürgesiyle ev süpürüyorduysan artık bir robot süpürge alma zamanı. Bunlar sana zaman aralığı açacak ve ileriye dönük uzun vadede kazanç sağlayabileceğin zamanları işte böyle hayatında açtığın zaman aralıkları yol su elektrik olarak geri dönecek sana. Çünkü bazı şeyleri pratize ettin ve hayatında daha çok zaman açılacak yerler elde ettin. Ve o zamanları paraya, berekete, çalışmaya yönlendirebileceksin. Peki bu sefer çalıştığımızın karşılığını alabilecek miyiz dersen işte bu noktada attığın temeller uzun vadede sana devasa kazançlar olarak geri dönmesi söz konusu. Peki neye dikkat etmeliyiz? Sinsi tuzak nerede dersen işte orada çok önemli bir nokta var. Ortak paralar, miras, sigorta veya eşin gelirleri üzerinden güç savaşına girmek ve bir de aşırı çalışmaktan dolayı fiziksel pilinin bitmesi konusuna dikkat etmelisin. Peki bu uyarıları dikkate alacaksın ama ne yapman lazım? İşte burada bedenine ve özellikle uykuya çok sıkı bir disiplin getir. Çünkü o uyku özellikle sen akrebin yenilenmesi için, zihnini boşaltması için çok önemli. Finansal konularda veya ilişkilerinde kontrol takıntısını bırakmalısın. Kalması gereken seninle kalsın. Kalmak istemeyen kendisi bilir. Çünkü seni bekleyen kocaman bir hayat var. Bu noktada sistemin akışına güven duy. Hiçbir şeye takılıp kalma. Evet, geldik sevgili Yay burcuna. Yay burcu 5. evindeki gezegen yığılması alev alev.
içindeki tutku ve yaşama sevinci adeta patlıyor. Böyle patır patır patlıyor. En büyük fırsatın nerede biliyor musun? Aşktaki cesaretinde ve yaratıcılığında. Mantığı bir kenara bırakıp sadece içindeki neşeyi pusula yaptığında o projelerde, sahnede zirveye adeta füze gibi çıkacaksın. Malum füzeler bugünlerde çok önemli kelimeler halinde. Her yerde geçiyor. Artık füzelere bakmak yerine o füzelerden bir tanesi sen olacaksın. Peki dikkat etmem gereken bir sinsi tuzak var mı? Evlilik veya uzun süreli ilişkilerde sırf sıkıldığın için o isyankar anı tamamen dürtüsel kopuşları yaşamaman lazım. Ama yaşayacak gibi duruyorsun. O özgürlük anlayışın var ya. İşte orada bir kırılım var. Ne yapmamız lazım hocam? Eğlenceyi hayatının merkezine koy ama ilişkilerinde ve partnerliklerinde karşı tarafı boğmadan zihinsel olarak özgür olabileceğin esnek bir bağ kur. Çünkü o özgürlük senin dış hayatından ziyade kendi beyninin içinde bir özgürlüğe ihtiyacın var. Ve sen gerçekte beyninin içinde özgürsün. Ama bunu fark etmek lazım. Oğlak Burcu, geldik sana. Sevgili Oğlak, eviniz ve aile hayatınızla ilgili bu ay tam bir şantiye alanı var. Yani inşaat, kazı, moloz ne varsa hepsi o alanda. Peki bu molozu bir fırsata dönüştürebilir miyiz? İşte tam bu noktada çalışma ortamında eski köhne çalışma rutinlerini yıkarak daha çok teknoloji, internet ya da hayatını pratize edebilecek o teknolojik alanları hayatına sokman gerekiyor. Ve sonuna kadar kullandığın yepyeni, esnek ve özgürleştirici bir iş disiplini kurman gerekiyor. Çünkü artık emek yoğun işler yerini zamanla teknolojiyle pratize edilmiş çalışma alanlarına bırakacak ve o alanlardan bir tanesinde de senin koltuğun olması lazım. Peki bu noktada neye dikkat etmeliyiz? Sinsi tuzak nerede? Aile içindeki o geçmiş ve gerilimleri iş hayatına taşımamak ve yeniliklere, teknolojik değişimlere ayak uydurmaya çalışırken beynini yakmaman lazım. Yani ben bu işlerden anlamıyorum, öğrenemem demeyeceksin. Herkes anasının karnından kıllı doğmuyor diye bir laf vardır biliyorsun. Adım adım. Zamanla kendini geliştireceksin, planlayacaksın ve neyin nasıl yapıldığının mekaniğini çözeceksin. Peki ya aile alanında nasıl bir çözüm bulacağız dersen, işte o noktada evdeki duygusal yükleri cesaretle konuşup temizlemen gerekiyor. Çalışma hayatında ise geleneksel yöntemleri bırakmak, hızlanmak ve esnemeyi bilmen lazım. Çünkü esneklik sana yenilikleri beraberinde getirecek. Kova burcu, geldik kovalara. Evet, kovalar, yöneticiniz Uranüs İkizler burcuna geçerken zihniniz adeta bir yarış atı gibi, hatta bir yarış arabası gibi çalışmaya başlıyor. En büyük fırsatın nerede olacak biliyor musun? İletişim yeteneğinde. Ve o iletişimle beraber zihninin açılması zihninde bazı dahilik ampulleri yakacak. Yani ampul deyince LED ampul gibi düşünebilirsin. Bunlar teknolojik ampuller. Fikirlerini cesaretle yaratıcı projelere dönüştürmek, aşkta ya da hobilerde kuralları yıkan o sürprizleri hayatına çekmen lazım. Peki bu adımları atarken en sinsi tuzak nerede dersen, aklına gelen her parlak fikre aynı anda atlayıp enerjiyi boşa harcamamalısın. Bir de sırf laf olsun diye düşünmeden söylediklerin ve sorumluluğunu almadan yaptığın konuşmalar var ya, işte onlara çok dikkat et. Çünkü o sözler keskin sirke küpüne zarar diye bir söz var biliyorsun. O keskin sözlerle yakın çevreyi kırıp dökersin, kül edersin. Ne yapman lazım? İletişim gücünü savunmaya değil, tamamen projelere akıt. Aşkta sürprizlere açık ol ama maddi riskleri alırken 2 kere düşün. Evet, 2 kere. Geldik balık burcuna. Evet sevgili balıklar, orada mısınız? Nisan ayında parasal anlamda en büyük uyanışı siz yaşıyorsunuz. Satürn omuzlarınızdan kalktı. Artık gerçeklik istiyorsunuz. Hayal dünyasından bir sıyrılalım. Elle tutulur, gözle görülür konularda adım atmak için paranın ne kadar gerekli olduğunu fark edeceksiniz. Peki en büyük fırsatı nerede yakalayacaksın? En büyük fırsatı kendi öz değerinde yakalayacaksın. Çünkü o kendini değerli hissettikçe, kendi değerinin farkına vardıkça, neyi hak ettiğini sorguladıkça sonunda tam olarak idrak seviyen
tavan yapmış olacak. Yeteneklerini cesur bir şekilde pazarlayarak muazzam bir finansal bağımsızlık elde edebilirsin. Peki neye dikkat etmemiz lazım? Tuzaklar var mı dersen, para peşinde sert koşarken ailenle ilgili Uranüs'ün getireceği o ani sürprizlere takılıp eski travmatik kurban psikolojisine geri dönmemen lazım. Çünkü 2,5 senedir zaten herkeste olan sınırlarını çizmiştin. Peki bu durumda adımları nasıl atmamız gerekiyor diye sorarsan, işte oradaki cevap kendi değerinden geçiyor. Kendi değerinden tek bir milim bile taviz vermemen gerekiyor. Aidiyet duygunu geçmişin o melankolisinden kurtarman lazım. Yeteneklerinle kendi güvenli krallığına inşa edeceksin. 12 burcun rotasını çizdik. Videonun başında size söz verdiğim o kritik takvim anına geldik. Nisan ayının o devrimsel günlerini telefonunuza kaydetmek istersen hemen şimdi ekran görüntüsünü alabilirsin. 1 Nisan Terazi Dolunayı. İlişkilerde adaletsizliğin bittiği yüzleşme günü. 17 Nisan Koç yeni ayı, kaderin sıfırlandığı eyleme geçme günü. 19-20 Nisan'da ise Mars ve Satürn'ün kavuşumu. İşte burası kırmızı alarm. Öfkeni kontrol altında tut. Ama öfkeyi nasıl kontrol altında tutacaksın? Öfke aslında bastırılamaz ve insanda 2 yerden boşalır. Bir tanesi yumruklardan, parmak uçları ve yumruklardan, hani boksörler yumruk atıyor ya. Diğerleri de dişlerinizden, hani köpek hırlıyor ya, işte oradan boşalıyor. Ve bu öfkenin artık sizden çıkması gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla da bu öfkeyi dışarıya atarken kazalara ve fevri kopuşlara dikkat etmelisiniz. 25 Nisan'da da Uranüs İkizler Devrimi başlıyor. Eski zihniyetlerin öldüğü, yepyeni bir çağın başladığı o büyük gün. Hem sizin hayatınızda hem de bütün dünyada yeni bir 7 yıla imza atıyoruz. Nisan 2026'nın şifresi çok net arkadaşlar. Evren artık size düşün demiyor. Seç ve ilerle, adım at diyor. Peki ya senin hayatında durum ne? Bu 7 yıllık Uranüs devrimi seni nereden vuracak, hangi alanda şahlandıracak? Aşağıya yorumlara hemen şimdi Güneş, Ay ve Yükselen burcunu yaz. Değişimin hayatına hangi kapıdan nasıl sızacağını yorumlarda birlikte tartışalım. Eğer bu büyük devrimde yol haritasız kalmak, fırtınada savrulmak istemiyorsanız mutlaka doğum haritanıza baktırın değerli arkadaşlar. Bu fırtınada savrulmak istemiyorsanız, hangi yöne, nasıl gitmeniz gerektiğini merak ediyorsanız bunların hepsi sizin doğum haritanızda yer almakta. Doğum haritasıyla ilgili bilgi almak isterseniz astroarif.com'dan ya da aşağıdaki linkten, WhatsApp'tan bizimle temasa geçebilirsiniz. Ve dahası bu sisli alandan kendimi kurtarıp ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bir kılavuz istiyorsanız işte o zaman kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bu büyük uyanışı yaşamasını istediğiniz bir dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Gökyüzü rehberiniz olsun. Devrim dolu bir Nisan ayında görüşmek üzere.